Merhaba arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Bugün diz battaniyesi yapalım. Reklam değildir. Benim böyle bir ipim vardı. Bununla beraber size renk kodlarını da vereyim. Karışık. Bunu bir değerlendirmek istedim. Karışık renkte bir ip. Tığ numaram da 4 numara. Benim elim sıkı olduğu için burada 3,5 numara yazıyor. Şiş olarak da 3,5-4. Ben 4 numara tığ kullanacağım. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Dizüstü battaniye yapalım bugün. Zincir çekelim önce. Benim böyle bir karışık bir ipim vardı. Onu değerlendireceğim. Bebe yünü. 70 santimlik zincir çekelim. Öyle başlayalım. Bilmeyen arkadaşlar için tekrar göstereyim. Çok fazla sıkmayalım. Çok da gevşek olmasın. Bilen arkadaşlar yavaş yaptığımı söyleyebilir ama bilmeyen arkadaşlar da olabilir. Evet, böyle 70 santime kadar zincir çekelim. Evet arkadaşlar. Zincirinizi 70 santimden biraz daha uzun çekin. 70 santimi geçirdim ben. Şöyle 80-85 santim kadar çektim. Çünkü aralarda zincir atlayacağımız için bu çekecektir. Tekrardan ölçeceğiz. İlk sıramızı kuralım. Tekrardan ölçeceğiz. 3 zincir atlayıp 4. zincirimizin içine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Buraya 6 tane trabzan yapalım. Baş zincirimizle beraber 6 tane olacak. 4 5 6. Hiç zincir çekmeden başını doluyorum. 2 zincir atlıyorum. 3. zincire 2 tane trabzan yapıyorum aynı yere. Bir zincir çekiyorum ve aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. Yine hiç zincir çekmeden başını dolayıp 2 tane atlayıp burada bir tanesini ben sıkmışım. O yüzden 3 tane atlayacağım. Sayımız bozulmasın diye. Eliniz eğer sıkıysa 3 tane atlayın lütfen siz de. Modellerin yaratıcısı sizsiniz. İstediğiniz her modeli kendiniz yapabilirsiniz. Hayal gücünüzü kullanın. 4 5 6 6 tane yaptıktan sonra başını doluyoruz. 3 zincir atlayıp 4. zincirimize batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, aynı zincire tekrardan ikili trabzan yapıyoruz. Başını doluyoruz. 3 zincir atlayıp
Tekrar ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 6 tane ikili trabzan yapalım. Bu sırayı yaptıktan sonra santimini ölçelim. 70 santim olacak arkadaşlar. 70 santimden fazla gelirse eğer zinciriniz sökebilirsiniz. 5 6 başını doluyorum. 1 2 3 zincir atlayıp dördüncü zincirimizin içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrardan aynı deliğe ikili trabzan, bir zincir, aynı deliğin içine batıyorum. İkili trabzan, başını doladım. Tekrar aynı deliğin içine ikili trabzan. Başını doladım. 3 zincir atlıyorum. 1 2 3 zincir atlıyorum. Dördüncü deliğe batıyorum. Ve 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bu arkadaşlar. Bunu sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonunda tekrar buluşalım. Evet, ben 70 santim boyutunda yaptım. Tekrar ölçelim. Evet. 72. 6 tane trabzan. İlk yaptığımız trabzan 72. O sorun değil, 2 santim. 70 santim yaptık. Biterken de yine 6 trabzanla bitmeye özen gösterelim lütfen. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben şu anda diz battaniyesi yapmak istiyorum. Siz bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Ama başta ve sonda 6 tane trabzanımız olsun. Modelimiz bozulmasın. Geri dönelim. Benim elim biraz sıkı olduğu için yumuşak yapmaya çalışıyorum. Geniş yapmaya çalışıyorum. Lakin bazen olmuyor. O yüzden ben 4 zincir çekiyorum. Dilerseniz siz 3 zincir de çekebilirsiniz. Her trabzan tepesine tekrar trabzan yapalım. Modelimiz basittir arkadaşlar. Çok kolaydır. Yine zincir çekmeden tekrardan aynı noktaya. Burada bir zincirimiz var. Dilerseniz çok sıkı yapıyorsanız 2 zincir çekebilirsiniz. İp farkı da olabilir. Yünlü olduğu için, bu ipim kalın olduğu için bir zincir çekiyorum ben. Yine zincir çekmeden tekrar direkt ilk trabzanımızın tepesine 6 tane trabzanımızı devam edelim. Bunun boyutunu 1 metre olarak yapacağım. Genelde diz battaniyeleri 70'e 1 oluyor. Siz farklı bir model yapmak isterseniz metre boyunu çoğaltabilirsiniz, azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben bitmiş halini de bitirebilirsem hemen videosunu çekip kanalıma koyacağım. Benden yapmamı istediğiniz bir model varsa yorumlara yazın lütfen. Detaylı anlatım yapılmasını istiyorum dediğiniz modeli üstünde çalışıp size detaylı anlatım yapabilirim.
sonuna kadar. Sonuna kadar böyle gidelim arkadaşlar. Bu arada kaç tane model kurulumumuz var onu sayalım sizinle. Altılı olan trabzanlarımızdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var arkadaşlar. 72 santim geldi. 2 santim zaten kenardan gider. Kenar süsünü yaptığımız için 70 santim. 6 tane altılı trabzanımız olması gerekiyor. Kaç tane V süsümüz var ona bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 tane de V süsümüz olacak arkadaşlar. Şunlar. Ben belli bir sıra öreyim. Model iyice net olsun, belli olsun. O zaman görüşelim. Evet arkadaşlar. Modelimiz böyle. Bir metre olana kadar böyle devam edelim. Evet, battaniyemizi bir kısım ördüm ben. Sizlere de göstermek istiyorum. Bu ip ön arkası da belli olmuyor. Hem çift taraflı da kullanabiliyorsunuz. Kadraja sığmıyor arkadaşlar. Şöyle bir boyunu bir ölçelim. Şu an benim 70 santim olmuş. 1000 santime kadar daha öreceğim. Ondan sonra bitmiş halini ve kenar yapmayı da size göstereceğim. Altı tane trabzanımı yaptım. Başını doladım, ikiliye battım. Tekrar başını doladım, ikiliye battım. Burada bir zincir çekiyorum ben. İkili trabzan, tekrar ikili trabzan. Başını doladım. Buraya değil, trabzanın tam tepesine. Dikkat edelim lütfen. Buralara altılı trabzanımızı tekrar yapıyoruz. Bunu dilerseniz bebek battaniyesi olarak, dilerseniz TV battaniyesi olarak, dilerseniz yatakta çift kişilik battaniye olarak örebilirsiniz. Sayıları arttırmanız gerekiyor.
Evet. Bir tane zincir. Biraz ağır çekim yapayım. Siz buralarda hızlandırabilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlar için. Buralarda hiç zincir yok. Başını dolayıp batıyoruz. Sadece bunun geçiş arasında bir tane zincirimiz var. Evet arkadaşlar. Ben bunu 1 metreye kadar örüp geleyim. Sonunda kenarına yapılacak olan süste görüşelim. Evet. Battaniyemizin son sırasını gittim. ...70 santime 1 metre ördüm arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Çift taraflı da kullanabiliriz. Şimdi kenar süsünü yapalım. Kenar süsümüze başlayalım. Bir, iki. Bir de önceden çekilmiş zincir vardı. 3 zincirimiz. Çekelim. Başını dolayalım. Aynı yere 2 tane trabzan yaptım. 3 tane trabzanımız oldu. Devamına bir trabzan. Devamına 2 trabzan. Devamına bir trabzan. Köşe noktamız oldu. Devamına 2 trabzan. Marul marul olmaması için 2 trabzan artı 1 trabzan. 2 trabzan, 1 trabzan, 2 trabzan, 2 trabzan, 1 trabzan. Bir trabzanımızı yaptık şu an. Şimdi 2 trabzan sıramızdayız. 2 trabzanımızı yapalım. Şu an 1 trabzan yapacağız. Bakın böyle. Düz durması için 2 trabzan, 2 trabzan, 1 trabzan, 2 trabzan, 2 trabzan, 1 trabzan yapıp burada buluşalım. Köşe noktamızda buluşalım. İlk başlangıç noktamız, onu da göstermek istedim. Köşeye dönüşte 2, 4 tane ikili trabzan yaptım. Geniş olan deliklere 2 trabzan, 6 tane trabzan yaptığımız deliklere birer tane trabzan. Buradaki 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan yaptığımız bölge biraz daha geniş olduğu için, ilk başlangıç olduğu için 3 tane trabzan, 1 trabzan, 2 trabzan,
birer tane trabzan olarak devam ettim. Altı trabzanımızın altlarına da 5 veya 6 tane trabzan yapıyoruz. Marullaşmasını istemiyorum. Çok da sıkı olmasını istemiyorum. Marullaşmak arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Şöyle bir görüntüdür. Büzüşük oluyor. Evet, burası biraz geniş olduğu için buraya 3 tane trabzan yapacağım. Kasmasın. Bir zincir çektiğimiz yere bir trabzan. Tekrar geniş olan yere 3 trabzan. Evet, köşe noktamıza geldik. Buraya da 4 trabzan yapalım. Trabzanımızın başına da ilave ettikten sonra 5 trabzan oldu. 2 trabzan, 2 trabzan, 1 trabzan, 2 trabzan, 2 trabzan, 1 trabzan, 2 trabzan, 2 trabzan. Evet. Öteki köşe noktamıza kadar böyle devam edelim arkadaşlar. Evet, bitiş noktasından kenar yapmaya geldik.
Burası en son yaptığımız sıra. Bitiş noktası yani. Köşe noktasındayım. 4 tane trabzan. Burada tekrar sökeyim, tekrar yapayım. Görmeyen arkadaşlarımız için 6 tane trabzanımızı yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden 2 trabzan yapıp bir zincir çektiğimiz bölgeye geliyorum. Bunların tepesine de birer tane trabzan yapıyorum. Ara boşluk olmasın. Zincir çektiğimiz bölüme de bir tane trabzan yapıyorum. Bakın böyle. Tekrar bir sıra daha yapalım arkadaşlar. Yanındaki trabzan tepesine trabzan, yanındaki trabzan tepesine trabzan, trabzan tepesine trabzan, trabzan. Hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Trabzan, trabzan, trabzan. Evet. Köşeye 4 tane trabzan. Her trabzan tepesine trabzan. Burada trabzandan sonra başını dolayıp buraya 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan, başını dolayıp 6 trabzan yaptığımız bölme burası. Hiç zincir çekmeden bütün trabzan tepelerine trabzan batıyoruz ve sonuna kadar devam ediyoruz. En son başlangıç burada buluşalım. Köşe noktasına geldim. İlk baştaki trabzanın tepe noktasına batırıyorum ve kaydırma yapıyorum. Köşe noktasını oluşturduk, birleştirdik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Devamındaki trabzanın tepesine batıyorum. 2, 3, 4 zincir çektim. Trabzanı yaptığımız içine batıyorum. Kapatıyorum. Tekrardan diğer trabzan tepesine batıp bağlıyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzan tepesine batıyorum. Bunu atlıyoruz. Buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekip
aradan tığımızı alıyorum. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. 4 zincir çekiyorum. Aradaki trabzan tepesine battığımızda oluşan aranın içine batıyorum. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir, bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzan tepesine batıyorum. Böyle pipirikler yapalım arkadaşlar. Siz dilerseniz daha farklı çalışmalarda yapabilirsiniz. Buraya kadar gelip burada buluşalım arkadaşlar. Buna batıyoruz, buna atlıyoruz, buna batıyoruz. İlmek kaydırma. 4 zincir. Battığımız tepe noktasında olan bunu atlıyoruz. Bu trabzana batıyoruz. Bir trabzan atlıyoruz. İkinci sırasında gelen trabzana ilmek kaydırmayla zincirimizi bağlıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Evet. Köşede buluşalım arkadaşlar. Evet. Battaniyemizin son köşesindeyim. Son köşesini beraber yapalım. Dört zincir çekip tekrar batıyorduk. Bir tane trabzan atlıyorduk. İkinci trabzana batıp birleştiriyoruz. 4 zincir çekip buraya dönüyoruz ve bağlıyoruz. Bir trabzan atlıyoruz. İkinci trabzana birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekip birleştiriyoruz. Evet. Trabzan atlayalım. 1, 2, 3, 4. Trabzan atlayalım. Arkadaşlar son köşe noktamıza geldim.
Köşelerde daha düzgün durması için birer trabzan atlamıyorum. Kasmasını istemiyorum. Her trabzana batıp pipirik yapıyorum. Her trabzan başına batıyorum. Pipirik yapıyorum. Bütün köşelerde aynı uygulamayı yaptım arkadaşlar. İki zincir çekiyorum. Ve ipimizi kesiyoruz. Arkadaşlar toplam 5 yumak kullandım. 5 yumaktan arta kalan bu. 5. yumaktan arta kalan bu. Sıkıştırıyorum. Tersinden gizliyorum. Burada bir tane zincir çekelim. Sıkıştıralım. Ve keselim. Evet arkadaşlar, diz battaniyemiz hazır. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Ellerine sağlık. ...70'e 1000 santim 1 metre köşelerde böyle. Zincir çekmiştik. Zincirimizin boyutunu ölçtük. Biraz fazla çektik zincirimizi. En son zincirimizi sökmesi kolay olur. Eksik olunca zincir eklemek çok zor çünkü. Onun da ilmini daha ilerleyen zamanlarda göstereceğim size. Ne yapmıştık? Zincirimizi çektik. 70 santime eş değer olarak 6 trabzan, zincir çekmeden 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan, tekrar 6 trabzan, yine zincir çekmeden 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan, 6 tane yan yana trabzan, 2 zincir zincir çekmeden 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan devam etmiştik. Böylece benim diz battaniyesine birlikte sayalım kaç tane? 6 trabzanımız olmuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane. 13 tane altılı trabzanımız var. V'mizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane de V'miz var arkadaşlar. Battaniye biraz açılıyor yapıldıktan sonra 75-76 santime kadar uzayabiliyor. Bu kenar süsüyle beraber. Çok güzel, çok kullanışlı bir diz battaniyesi oldu. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin.
beğenip yorum yapmayı, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Destekleriniz için çok sağ olun. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.